Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Hiçbir söz yoktur ki yanında gözetleyen bir melek hazır olmasın. Söz konusu sadece dolaşımdaki seçimlerden ibaret değildir. Onun söz bir sorumluluğu ve ağzından çıkan kelime sahibinin kalbini ve karakterini yansıtır. Dil insanın gönlünün aynasıdır. Fakat bu ayna kirlenirse hakikat görünür. O nedenle ne zaman susmalı, ne zaman konuşmalı bilmek ilmin ve hikmetin özüdür. Bu hakikati en güzel kavrayışlardan biri de hiç şüphesiz İbn Sina'dır. O der ki, dil kalbinin aynasıdır. Lakin aynası kırılırsa yansıttığı her şey bulanık olur. O halde kalbi korumak isteyen dilini eğitmeli ve susturmayı öğrenmelidir. Sükut bir ilimdir. Herkesin anlayamayacağı, aklının kolayca kavrayamayacağı bir terbiyedir. Çünkü insan konuşarak da helak olur, konuşmayarak da kemale erer. Güzel fitne bir kelimeyle başladı. Güzel savaş bir cümleyle alevlenmiş, güzel dostluk bir söz yüzünden parçalanmıştır. Sözde zehir gibi yakar vardır. İşte bu yüzden ilk öğüt susmanın erdemini tanıtıcıdır. Çünkü susmak acizlik değil, hikmettir. Hazreti Lokman'a efendisi bir gün sorar. Ey Lokman, insan için en cuma şey nedir? Lokman cevap verir. Dildir efendim. Efendisi yeniden sorar. Peki en şerlisi nedir? Lokman yine cevap verir. Yine dildir efendim. Aynı uzu hem hayra hem şerre yol açabiliyorsa o şekilde onun terbiyesi farzdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Susmak kul ile Hağım arasındaki en güçlü bağı besler. Çünkü sessizlikte insan nefsiyle yüzleşir. İçini duyarlı ve hakikatin sesini işitir. Konuşan nefistir, sükût eden ruhtur. Ne zaman dili eğitilirse, işte o zaman kalbinin kapılarını hakikate açarsın. Susmak sadece bir şey söylememek değildir. Susmak, konuşmaktan daha derin bir anlam taşıyor. Bilge olanlar bilir konuşma kolaylık. Susmak ise sabır istiyor. Sabrın kemale erdiği yerde hikmet zuhur eder. İbn Sina çalışmalarına sükûtun ilmini öğretirken şöyle demiştir. Bir alimin değeri bilindiğiyle değil, sustuğuyla ölçülür. Çünkü çok bilen çok konuşmaz. Bilen susar, anlayabilirsin konuşur. Gazali de benzer şekilde buyurmuştur. Sükût hikmettir. Konuşmanın fazlasının kalbi katılaşır. Söz zikirden uzaksa susmak daha evladır. Zikirde dolmayan bir dil şeytanın oyuncağına dönüşür. Şeytan boş lafı sever. Boş laf kalbi boşaltır. Kalbi boşalanın gönlü şeytana açık hale gelir. Oysa sükûtla dolan kalp hikmetle taşar. Bu nedenle dervişler ve arifler susmayı öğrenirler. Kendine iten nefsin ilk sınavı dildir. Dili olmayan kalbi eğitemez. Şimdi kendine sor. Bugüne kadar hangi kelimeler hayatı kararttı? Hangi cümleler sana özgürlük getirdi? Kırdığın kalplerin ne kadar olduğu yerde dökülen o dikkatsizce kelimelerin yüzündendi? Ya da hakkı savunacağım derken hakikati örten kaç cümle kurdum? Bilmelisin ki her şeyin bir karşılığı vardır. Onun sözü ya seni yüceltecek ya da yere indirecektir. Ve her susuşta bazen kelimelerden daha gür ses verir. O nedenle medeniyet terbiye etmek isteyen önce susmanın hikmetini öğrenmelidir. Zira hakiki hikmet ancak sükûtun derinliğinde ortaya çıkar. Konuşmayı az, düşünmeyi çok eyle ki sözlerin ağırlığını kazansın. Lüzumsuz konuşmalarla değersizleşme. Çünkü değerli söz az ama öz olur. Çok konuşmanın itibarı olmaz. Çok dinlemenin hikmeti olur. Sus, düşün, sonra konuş. Belki de senin özgürlüğünün dili kapalı tutmanda gizlidir. Bu yüzden insanın büyük terbiyesi diliyle başlar. Kalbini yüceltmek isteyenin önce dilini öğrenmesi gerekir. Çünkü dil kalpten fışkıran bir nehir gibidir. Kaynağının kapasitesi kirlidir. Yani her şey kirli olur. Lakin kalp arınırsa dil de güzelleşir. İşte bu yüzden arifler kalbin temizliği dilin suskunluğundadır demiştir. Ama nice insan vardır ki konuşarak huzur arar ama susarak selameti bulur. Ne var ki nefis ister, ego özülmek için yanıp söner, yine de
basitçe konuşmakla olur. Sükût, insanın kendi iç sesini dinlemesidir. Dilin sustuğu yerde ruh duygulanır. Söz kadar sükût da kıymetlidir. Çünkü bilgelik sadece anlatmakla değil, anlamakla başlar. Anlamak ise dinlemekle mümkündür. Dinlemek içinse susmak gerekir. Görüyoruz ki ne zaman dinlemeyi unutsak, ne zaman konuşma hırsıyla dolarız, işte o zaman yanlışlar birikir, hatalar artar. Söz, insanın ya kalesi ya da uçurumudur. Kim sözüne hakimse hayatına da hakim olur. Fakat kim ki dilinin peşine takılırsa felaketlerin eşiğine düşer. İbn Sina bu konuda şöyle öğüt verir. İnsan bedenini tedavi ettiği gibi dilini de terbiye etmelidir. Çünkü dil kalbiçen bir aynadır ve ayna ne kadar temizse gönül o kadar huzurludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dilin nedenli ağırlı bir sorumluluğun olduğunu şöyle hatırlatır. Kul, Allah'ın rızasını doğuran bir sözü düşünmeden söyler de o sözleri onu cennetin nedenli derinliklerine yuvarlanır. Bir kelime insanı yükseltir, başka bir kelime insanı helak eder. O halde biz hangi kelimelerin peşindeyiz? Hayır taşıyan bir söz mü yoksa şeytanın vesvesesinden doğan bir serzeniş mi? Bugün konuşmadan önce bunu düşünmeden pişmanlıktan kendini kurtaramaz. İşte bu yüzden susmak düşünmeyi öğretir. Düşünmek hikmete kapı aralar. Hikmetse insanı Allah'a yaklaştırır. Susmak nefsi kırar. Nefsi kırmak kalbi incelcir. Kalbi incelen Allah'ın rahmetine daha yakındır. Şimdi kendine tekrar sor. Sustuğun an hangisi seni daha huzurlu kıldı? Konuşmadığın için gerçekten kaybettiğini sandığın şeylerin değeri mi vardı? Belki de kazandığın en büyük zafer dilini tutmanla mümkündü ve belki de seni felakete götüren tek şey ağzından çıkan bir cümleydi. O halde bugün dilini tutmayı öğren. Susmanın da bir ibadet olduğunu unutma. Sözden önce kalbine danış. Onun cümlesinden önce susmanın faziletini hatırla. Çünkü belki de suskunluğun seni cennete taşıyacak. İkinci aşama, lüzumsuz sözlerin gölgesinde ömrünün tükenmesi. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Onlar ki boş sözlerden yüz çevirirler. Bu ayet yalnızca dili değil, kalbi de terbiye tarzı bir işarettir. Çünkü boş söz aslında boş bir hayatta devam ediyor. Kıymetli olan şey insanın vaktidir ve zamanın en gizli hırsızı lüzumsuz konuşmalardır. İnsanoğlu çoğu kez ömrünü, hatta ömrünü uzatmayan sözlerle tüketir de bunun karşılığını bile varmaz. Oysa dil her zaman çalışır. Fakat harekette kalp yoksa bu hareket bir anlam taşımaz. Düşünmeden konuşan, fark etmeden yapmazlar ikizeler. İşte bu yüzden alimler hep az konuşmuş ve demiştir. İbn Sina şöyle der, bir kimse çok konuşur ama az düşünürse onun kalbi duymaz olur. Fakat susan bir kalp düşünür, düşünen bir kalpse tedavi eder. Burada dile getirilen şeyler sadece susmak değil, sakınmaktır. Yani neyi, ne zaman, niçin konuştuğunu bilmek, insanı nikeleyen konuşmalara karşı durmak, lüzumsuz sohbetlerin içinde kaybolmamak yerine derinlikli bir bakış ükürle varlığı anlamaya çalışmak. İşte hakiki ilim de burada başlar. Sahibinin sözünü yansıtır ve kelime sahibinin iç aleminden doğar. Bu nedenle ağızdan çıkan her şey gönülden gelir. Gönlü kirli olanın sözü berrak olmaz. Gönlü arı duru olanın sözü de sükûtun içinden çıkar. Bu nedenle fuzuli konuşmamak aslında kişinin hem ilmi hem de olgunluğunun işaretidir. Hazreti Ali der ki, insan ağzının altında gizlidir. Bu ne demek? Yani insanı incelemek istiyorsanız onun konuştuğuna değil, ne zaman sustuğuna bakın. Zira susması gereken yerde konuşan zayıftır. Konuşması gereken yerde susan basiretsizdir. Ama ne zaman susacağını, ne zaman konuşacağını bilen kişi hikmet sahibidir. Günümüzde en büyük israf sadece sizin için eşya değildir. En büyük israf kelime israfıdır. Boş konuşarak tüketilen zaman geri gelmez. Söylenen onu lüzumsuz cümle zihni yorar. Kalbi meşgul eder. Hikmetin sesini bastırır. Oysa susmak biriktirmektir.
hikmeti, sabrı, merhameti, vakar ve itidali biriktirmek. Lüzumsuz konuşmaların olduğu yerde tevazu bulunmaz. Çünkü çok konuşan kendini göstermek ister. Oysa Rabbimiz gösterişi değil, içtenliği sever. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kul, Allah'ın rızasını kazandıracak bir sözü söyler ve onunla cennete ulaşır. Yine Allah'ın gazabını gerektirecek bir sözü söyler ve onunla cehenneme düşer. Şu ince çizgiye dikkat et. Aynı dil cennet kapısı da olabilir, cehennem çukuru da. O halde diline sahip ol.